Merhaba, hoş geldiniz dostlar. Evet, yeni bir akşam, yeni bir günde tekrar birlikteyim sizlerle. Şu an beni izleyen herkese teşekkürler ve umarım iyisinizdir. Umarım iyi bir gün geçirmişsinizdir. Malum çok zor hava koşullarından dolayı doğa olayları hepimizi ciddi derecede zorluyor. Ve arkadaşlar gökyüzü gerçekten gerginliğini sürdürüyor. Dünkü yayını izlemeyenler için şimdi şu anda bu akşam Perşembe gecesi, yarın Cuma. Şimdi bu gece Mars Güneş karesinin kesinleşeceğini hatırlatmak istiyorum öncelikle. Saat tam olarak 21'de 21.09'da Güneş ve Mars karesi kesinleşiyor. Hemen ardından saat 22-23 sıralarında da Venüs Plüto karesi kesinleşiyor. Dolayısıyla bu zorlu dediğim hava şartları, doğa koşulları ve benzeri konularda hala temkinli olmalıyız. Bazı krizlerle hala yüzleşebiliriz. Öncelikle Güneş Mars karesinden bahsedeceğim. Sürtüşmeli bir açıdır. Bu gece gece saatleri ve yarın Cuma günü de etkili olacak. Yine hava koşulları tabii ki başta olmak üzere, ki depremleri buna zaten katmamıza gerek yok. Yer sarsıntıları zaten sürüyor. Ama bireysel ilişkilerimizde zorlayıcı koşullar getirebilir. Sürtüşmeler, agresyon çıkarabilir, kavga çıkarabilir, hırçınlık çıkarabilir ve dolayısıyla da bazı yol ayrımlarına getirebilir. Çünkü bir de Venüs Plüto karemiz var. Özellikle bu gece kesinleşiyor da. Bilhassa buna ilişkiler tabii ki ön planda olacağı için öncü grup burçlar lütfen daha dikkat etsinler. Özellikle mesela Koç burcunun 3. 10 gününde doğanlar, Terazi'nin 3. 10 gününde doğanlar, Yengeç ve Oğlakların da 3. 10 günde doğanlar için söylüyorum bunu. Daha dikkatli olun lütfen ilişkilerde. Şimdi Neptün etkileri de olduğu için biraz yanıltıcı durumlarla karşılaşabiliriz. Aklımız, kafamız karışık olabilir. Özellikle dediğim gibi öncü burçlara söylüyorum. Finans ve para işlerinde eğer ilgileniyorsanız. Çünkü onlar da şu an biliyorsunuz piyasalarda hızlı böyle bir oynayışlar var ve bunlar bazılarımızı özellikle bu yönde harekete geçirebilir. Lütfen dikkat edin. Emin olmadığınız adımları atmayın. Büyük planlar yapmayın. Küçük küçük planlar yapın. Kısa vadeli planlar yapın. Çünkü gerçekten her an böyle koşulların değişeceği gündemler yaşıyoruz. Tabii ki bazılarına bu para anlamında bahsettiğimde kazanç sağlayabilir. Bunlar doğum haritasının aldığı açılara göre mutlaka değişecektir. Fakat Güneş, Mars ve Venüs Plüto kareleri genellikle bizim yanıltabilir, hayal kırıklığına uğratabilir. Dediğim gibi sonuçta Neptün etkisi var ve belirsizlikler içinde kaybolabiliriz, ki bu ilişkiler için de geçerli. Lütfen aklı karışık olan, ilişkisinde ihanete uğradığını, haksızlığa uğradığını hisseden ya da düşünen arkadaşlar, bunlar tabii her burç için geçerlidir. Özellikle bugünlerde böyle bazı yol ayrımlarına gidebilirler. Ama şunu hatırlatmak istiyorum bakın bu akşam. Şimdi önümüzde evet Cuma günü içinde zor açılar var gerçekten. Şimdi söyleyeceğim onları. Ama gelecek haftadan bahsedeyim. Hani hazırlık, mental olarak hazırlık yaparsınız diye. Şimdi Güneş Koç'a geçecek 21 Mart'ta ve aynı günde bir yeni ay yaşayacağız. Dolayısıyla böyle önemli gündemleri olan arkadaşlar çok böyle hızlı hareket etmek yerine biraz haftayı sanki bekleseniz belki daha mantıklı geçişler yapabilirsiniz. Nacizane tavsiyem. Ayrıca bununla içinde tek tek çok önemli çünkü geçişler var bugünden itibaren. Burçlarınızı bu hafta kısmetse anlatacağım. Şimdi geliyorum Cuma gününe. Cuma günü saat tam olarak 17-12'ye kadar Ay Oğlak Burcu'nda seyrine devam edecek. Hemen 17-24'te ise Kova Burcu'na geçiyor. Dolayısıyla Kova burcuna geçtikten sonraki saatlerde zaten hava şartları, hava koşulları, gökyüzü koşulları, hava yolları olabilir, toplumsal konular olabilir. Bizim daha çok gündemimiz olacak. Şimdi açıları söyleyeyim size. Bu arada bugün iyi açılar da var sevgili dostlar. Mesela bugün sabah 11 gibi, 11.37 mesela Ay Güneş sekstili var. Çok önemli görüşme, bağlantı, bir şekilde bir şeyi telafi etmek, düzenlemek için, bir telefon etmek için mesela güzel. Diğer yandan yine
11.27 ve bunun bir saat önce ve sonrasını kullanabilirsiniz. Merkür'ün de böyle bir bizi motive edecek güzel açıları var. Bu arada Merkür biliyorsunuz Güneş'le beraber Güneş'in kalbinde halen daha ve tam olarak bugün 12.44-13.44 arasında da Merkür Güneş'in kalbinde olacak. Bu her zaman önemlidir. Bugün de bunun önemini vurgulamak istiyorum. Bugün bazılarımız önemli bazı fikirsel anlamda eylemlerde bulunabiliriz. Çünkü hemen saat 17.13'te Ay son açısını Plüto ile yapacak 29 derecede ve tabii ki bu da biliyorsunuz son derece Oğlak Burcu para, biraz daha gayrimenkuller, finansla ilgili, otorite figürü kişilerle ilgili veya önemli hayatınızdaki dinamiklerle ilgili bir takım farklı kulvarlara geçmek için hızlı bir atak yapabilirsiniz. Yani çünkü düşünsel olarak bunlar gelecektir. Önemli bir gün, dönüştürücü olabilir ve yine sosyal mecralarda olabilir. Şu an yaşamış olduğumuz standartların içerisinde hani kayboluyoruz ya, gerçekten duygusal olarak hepimiz çok dağıldık. Mesela dünkü yayında ben bugün izledim, gerçekten çok yoğun duygular hissettim ve özür dilerim hani gözyaşımı tutamadım. Bu isteyerek yapılacak bir şey değil zaten. Yani böyle durumlar bugün için mevcut. Cuma günden bahsediyoruz tabii. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Saat 18.50'de Ay Venüs karesi var. Bu da bizim için zaten Venüs'ün Plüto karesi de hani henüz aktifken bunlara ilişkilere, memnuniyetsizliklere, parasal konularda bir takım kayıplara vesile olabilir açıkçası, bunu söyleyeyim. Ve bugün için önemli bir haberim var sizlere. Bugün Venüs Boğa burcuna geçiyor arkadaşlar. 17 Mart 2023 Venüs'ün Boğa burcuna geçmesiyle tabii ki bizim bu alma verme dengemiz, duygusal hassasiyetlerimiz, ilişki yönetim biçimimiz, sevme şeklimiz değişiyor. Ve Venüs Boğa'da çok güçlüdür. Yani Koç'ta oldu. Mesela Venüs Koç'taydı ve düşüktü. Zararlı çalıştı. Şimdi Venüs'ün Boğa'ya geçmesiyle daha Venüs bir güçleniyor. Ruhsal olarak, fiziksel olarak da, duygusal olarak da, maddi olarak da bu bizim için bir avantaj sağlayacak. Artık Boğa burcuna geçtiğine göre Uranüs'e doğru da yaklaşacak tabii ki. Hem sevgi ilişkilerimizi hem duygusal ilişkilerimizi ve para dinamiklerimizi daha iyi kontrol altına alabiliriz. Biraz önce dedim ya, işte çok ani kararlar vermesin bazı ilişkilerde sorun yaşayan arkadaşlar. Venüs'ün Boğa burcuna geçmesiyle gelecek hafta o yeni ay sonrasından sonra, yani 21 Mart sonrası belki biraz bir şeyleri değiştirebilecek enerjiler ortaya çıkacak. Çünkü çok önemli bir yeni ay yaşayacağız ve bahar ekinoksuna giriyoruz. Enerjimiz ve her şey de değişebilir bu arada. Sevgili dostlarım, evet bugünün yani Cuma gün açıları böyle ama sabah ilk uyandığımızda yani saat 5 ve 6 sıralarında Ay Merkür Mars karesi olacak. Bu işte hırçındır. Sevmediğimiz, hoşlanmadığımız tartışmaların içinde olabiliriz. Kötü, üzücü haberler alabiliriz. Yine doğa şartları ile ilgili konular olabilir. Gerçekten zorlayıcı. Ülke içinde şunu söyleyeyim. Türkiye haritasında da bugün Ay artık finans göstergesi olan alana geçecek ve orada burç değiştirecek. Bugün piyasalardaki oynayışlar, bankalar veya farklı sektörlerdeki o ekonomiyle ilgili konularda bir takım gelişmeler bekliyorum. Bazı dengelerde ufak tefek böyle hızlı ani oynayışlar, yani tansiyon inip çıkabilir. Böyle bir süreç olacak değerli arkadaşlarım. Şimdi bu güzel yayının hemen peşinden size bugünün güzel saatlerinde ben vereyim. Bize şans getirebilecek, nispeten daha iyi hissedebileceğimiz ve hem ilişkilerimize hem paramızı hem duygusal hassasiyetlerimizi daha iyi yönetebileceğimiz saatler. İlk saat 07.08 arasında sabah uyandığımızda biraz gergin olsak da işte bu saat telore edebilir bizi. Diğer saatimiz saat 14 ve 15. Tam öğle saatleri, güzel bir saat. Günün geri kalan kısmını yönetebiliriz. Özellikle ilişkide bir durum varsa veya kendi içinizde bir şeyleri çözmek istiyorsanız bu saatte daha dengeli olabiliriz. Ve son saatim 21 ve 22 arasında akşam saatlerine denk geliyor.
Yarın akşam saatlerinden sonra özellikle Ay Kova'ya geçtikten sonra bakın biraz daha doğa şartlarını değiştirecek koşullar oluşabilir veya tam tersi bir şeyleri daha böyle toparlayıcı durumlar olabilir ama sosyal platformlar özellikle bizim hani şu anda tabii ki herkes bir düşünceyi, bir ideolojiyi savunuyor. Ülkemizde bir seçim var, böyle bir kutuplaşma da var. Asla içine çekilmek istemiyorum. Hiçbir zaman çekilmedim, yine çekilmek istemiyorum. Ama ister istemez bazı durumlarda yazıyorlar, çiziyorlar sanki ben tarafmışım gibi, asla değil. Dediğim gibi bugüne kadar hiçbir siyasetle hiç ilgim olmadı hatta. Sadece benim işim insanlıkla, insanca duygular. Herkes insanca, güzelce, uyum içinde ve adil ve adaletli yaşasın. Bizim derdimiz bu. Sevgili dostlar, işte bu siyaset içine daha çok çekilebiliriz. Yani cuma akşam saatlerinden sonra ve hafta sonu da çok yoğun. Şimdi bu arada bakın hafta sonunda da birkaç tüyo vereceğim size. Cuma gününü söyledim zaten. Mesela cumartesi günü bizim için kurtarıcı saatler de var. Fakat cumartesi günü de yine bu yağışlar, hava yolları ile ilgili konular akşamdan başlar zaten. Devam edecektir. Yani ayın 18'inde. Ayın 19'unda ise Merkür'ün Plüto'yla güzel bir sekstili var. Zaten ayın 19'unda artık bizim Merkür'ümüz Koç burcuna geçecek. Merkür de balıktaydı ya. Şimdi Merkür'ün de burç değiştirmesi bizim düşünce yapımızı, fikirlerimizi, bakış açımızı da değiştirecektir. O yüzden Merkür balıkta çok sağlıklı düşünemeyebilir, yanlış kararlar alabiliriz. O yüzden tekrar etmek istiyorum lütfen beni izleyen, takip eden sevgili dostlarım. Çok önemli konularda bir durun diye tavsiye etmek istiyorum. Bir bekleyin. Bir şöyle bir yine ya şöyle bir gidelim, bir varalım Allah izin verirse. Bir şeyler daha böyle bizi önümüzü görmekte bizi güzel yerlere götürebilir. En azından daha sağlıklı diyelim. Bir yerlere götürebilir. Evet sevgili dostlar, lütfen yayını beğenmeyi, paylaşmayı, eğer abone değilseniz de abone olmayı unutmayın diyorum. Ve şimdilik benden bu kadar ve tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.